Sadece Kur'an, Kur'an İslamı, Kur'an Müslümanı, Kur'an'daki İslam gibi söylemler son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Bu söylem sahiplerine birçok televizyon programında sıklıkla yer verildiği gibi aralarında televizyon kanalı sahibi olanlar da var. Bu imkanlar sayesinde sadece Kur'an ya da Kur'an yeter söyleminin sesi ve gücü artmış oldu. Bu söylemlerin her birinin diğerlerinden farklı yönleri olsa da genel olarak hepsinin Kur'an merkezli din anlayışı oluşturmaya çalıştıkları söylenebilir. Kur'an merkezli din anlayışı oluşturulmaya çalışılırken bir yandan da doğal olarak sosyal yapılar, modern cemaatler oluşmaya başladı. Bu cemaatlerin öncüleri geleneksel din anlayışındaki yanlışları eleştirirken tüm izleyenlerini dinlerini araştırmaya, din anlayışlarını sorgulamaya yönlendiriyor. Taklidi iman kavramının kabul edilemeyeceğini, bir Müslümana ancak tahkiki imanın yakışacağını savunuyorlar. Bu konuda haklı olduklarını düşünmekle birlikte onları takip edenlerin birçoğunun bu söylemden hiçbir şey anlamadığını söyleyebilirim. Çünkü bu takipçilerin yapıp ettiklerine baktığınızda geleneksel cemaatlerin hocalarına nasıl sorgulamadan bağlanılıyorsa modern cemaatlerin hocalarına da aynı şekilde hiç sorgulamadan bağlanılıyor. Taklit yine taklit olarak kalıyor. Sadece taklit edilen değişiyor. Yani dışarıdan bakıldığında bu insanlar sorgulamacı tipler gibi görünse de aslında sorgulamacı olan öncüleri. Herkese aynı kefeye koyamayız tabii. Ancak bu kitlenin çoğunluğunun böyle olduğu söylenebilir. Bunlar benim gözlemlerim. Yine bu gruplarda sıkça görülen bir özellik gelenek nefreti ve düşmanlığı. Burada gelenek savunuculuğu yapacak değilim. Bence gelenek bir topluma ve dolayısıyla bireye olumlu katkılardan çok olumsuz katkılarda bulunur. Gelenek hiç sezdirmeden insanı yoldan çıkarabilen sinsi şeytanın en kullanışlı araçlarından biridir ve gelenek genelde yıkıcıdır. En başta inancınızı yıkar, yok eder. Çünkü gelenek bazen hoş görülür, daha çok güvenilir ve aklı başında her insan geleneklerdeki saçmalıkları eninde sonunda fark eder ve ihanete uğramış hisseder. Bu konuyu ciddiye alırsanız hemen ardından da büyük bir yıkım yaşar ve tüm değerlerinizi sorgulamaya, en başta da geleneği yıkmaya çabalarsınız. Tabii bu arada din ve gelenek diye iki ayrı olgu olduğu gerçeğini göremezseniz ateizme savrulma ihtimaliniz de oldukça yüksek. Halbuki itiraf edelim, kabahat yine de gelenekte değil, geleneğe onca güvenen bizlerdedir. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırt etmek için Allah tarafından gönderildiğine inandığımız bir kitap, Resulü Muhammed'den bozulmadan günümüze kadar geldiğine inandığımız bir vahiy duvarlarımızda asılıyken merak edip içini açıp okumayan bizler geleneğin bize sundukları arasında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nasıl ayırt edebilirdik? Belki felsefeyle, ama o da zaten değersiz bir uğraş, değil mi? Bu yazıyı yayınladığım zaman buradaki ironiyi birçok kişi fark etmedi. Sen felsefeyi değersiz mi görüyorsun, felsefeyle dalga mı geçiyorsun falan denildi. O yüzden burada uyarıyorum, bu bir ironi. Tarih boyunca gelmiş vahiylerin, resullerin hiçbiri yeni bir toplum inşa etmek gibi bir uğraş içerisinde olmamışken, tüm resullerin var olan topluluğu ve topluluğun geleneklerinden oluşan kültürü ıslah etmeye yöneldikleri ortadayken, bugün insanlar neden hayali toplum hevesiyle yanıp tutuşuyorlar? Çünkü bu yeni bir söylem tutturan birçok kişinin bulaştığı bir hastalık. Budizmin Nirvanası, Platon'un devleti, Farabi'nin Medinetül Fazılası, Thomas More'un ve Francis Bacon'ın Ütopyaları, Orwell'ın distopyası ve daha birçokları bu hastalığın örnekleri. Kur'an yeter ya da sadece Kur'an söylemlerinin öncüleri de bilinçli ya da bilinçsizce bu hastalığa talip olmaktan, yukarıdaki listenin bir satırı olmaktan öteye geçemezler. Çünkü dini kültürden soyutlamaya çalışırsanız toplumdan da soyutlamış olursunuz. Böylelikle din yaşanan bir olgu olmaktan çıkar, ütopyaya dönüşür. Oysa din toplum açısından bakıldığında şirk bulaşmamış bir kültürün yaşanmasını amaçlar. Din, toplum açısından bakıldığında şirk bulaşmamış bir geleneğin yaşanmasını amaçlar. Geleneği ortadan kaldırıp yerine kendini koymayı amaçlamaz. Din, gelenekteki doğrularla yanlışları ayırt etmeye yarayan bir rehberdir. Geleneği ortadan kaldırıp yerine kendini getirmek isteyen bir din düşünelim. Bu din, geleneği ortadan kaldırmış, yerine geçmiş olsun. Bu durumda ortaya ne çıkar? Dinin bir topluma ve bir tarihe sabitlenmiş yorumu çıkar ancak. Sadece Kur'an diyen kesimlerin ütopik düşünceleri bir kenara bırakıp daha gerçekçi değerlendirmeler yapmaları gerekiyor. Bu kesimlerin kültürün kendisine değil, yozlaşmasına, kutsallaşmasına ve din haline gelmesine karşı olduklarını vurgulamaları gerekir. Aksi takdirde
marjinal bir söylem olarak tarihte yerlerini alacaklardır. Sadece Kur'an yeter, doğru. Ancak toplumun kültürünü, yaşam tarzını yok etmek için değil, ıslah etmek için yeter. Her toplum içinde bulunduğu koşullara göre farklı bir yaşam tarzı oluşturmak durumundadır. Önemli olan bu koşulların sapkın bir kültür oluşturup oluşturmayacağı meselesidir. Din işte bu durumda bir denetim mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır, çıkmalıdır. Bu bağlamda örneğin kandil kutlamaları, mevlid okumaları gelenekten bugüne aktarılan kültür birikimimizin güzel örnekleridir. Bu güzel örneklerin içerisinde hatalı olan unsurlar varsa bunlar giderilerek yani ıslah edilerek devamı sağlanmalıdır. Sürekli bir ıslah çabası olmazsa her gelenek her an dine dönüşebilir. Her gelenek her an dine sızabilir. Bu nedenle ıslah çabası sadece bir dönemin değil, her toplumun ve her dönemin vazgeçilmez bir unsuru olmalıdır. Mevlid'in her bahrinde Peygamberimiz hakkında abartılı sözler olduğu söylenemez. Bunu iddia edenler bu şiirleri okumamış demektir. Abartılı, gerçek dışı ifadelerin olduğu bölümler olmadan da Mevlid geleneğinin sürdürülmesinin kimseye bir zararı olmaz. Bir kısmında hatalı, abartılı, gerçek dışı satırlar mevcut diye tüm Mevlid geleneğini yok etmeye çalışmak absürt bir çabadır. Şirk içerdikten sonra bir şiirin camide okunmasıyla konserde okunması arasında fark yoktur. Camilerde sadece namaz kılınmaz. Camiler eskiden sosyalleşme alanlarıymış. Şimdi de öyle olmalı diyorsak camilere de kutsallık atfetmeyelim. Bu mantıkla şirk içeriyor diye şiiri, sanatı da ortadan kaldırmanız gerekir. Oysa biz kültürü, sanatı değil, bunlara sızmış şirk unsurlarını reddetmeli, kültürü, sanatı, geleneği ıslah etmeliyiz. İslam'ın devrime ihtiyacı yok. Müslümanların aralıksız ıslah çabasına ihtiyaç var.